arkadaşlar. Bugün pencerenin öbür tarafından bakmayı deneyeceğiz. Olayımız Nazilerin yapmış olduğu acımasız birçok fiil ve bunların içerisinde görev alan insanlar. Peki, şimdi biz Nazi ordusu içerisinde görevli olsaydık, bu insanların yapmış olduğu acımasızca şeyleri acaba biz de yapar mıydık? İşte bu sorunun cevabını aramak için yapılmış bir deneyden bahsetmek istiyorum. Miligram deneyi. Miligram deneyinin mantığında 3 karakter var. Bu karakterlerden birisi öğrenci. Öğrenci genel itibariyle aktörlerden seçilmiş ve rol yapacaklar. İkincisi öğretmen. Öğretmen tamamen konudan habersiz ve yapılan deneyi gerçek zanneden bir kişi. Bilim adamı ise burada otoriteyi, yani Nazi ordusunun otoritesini temsil ediyor. Yapılan deneyde amaçlanan şey kişilerin otoriteye veya otoritenin istediklerini ne kadar mantıksız olursa olsun yapıp yapmayacakları veya nereye kadar gidebileceklerini tespit etmek. Öğrenci ayrı bir odada belli bir düzeneye bağlanmış şekilde oturuyor. Öğretmen ayrı bir odada önünde bir elektrik tertibatıyla oturuyor ve öğretmenin öğrenciye kelime çiftlerini öğretmesi isteniyor. Öğrencinin her yanlış cevabında en başta 15 volttan başlayarak 15'er 15'er artırmak suretiyle her yanlış cevapta elektrik vermesi isteniyor. Ve bu elektrik verme olayında 450 volt, yani bir insanı öldürebilecek kadar güçlü bir elektrik şokunun verilmesi söz konusu. Eğer ki denek herhangi bir şeye itiraz etmezse deneyin sonunda 3 kez 450 voltluk elektriği verdiğinde karşı taraftaki öğrencinin ölümüyle deney son buluyor. Tabii ki elektrik verilmiyor ama karşı taraftaki öğrenci elektrik şoklarını alıyormuşçasına büyük tepkiler vererek öğretmeni caydırmaya, yalvararak caydırmaya çalışıyor. Bu durumda öğretmenin vereceği tepkilere karşı da bilim adamı şunları söylüyor. Eğer ki öğretmen ya durmak istiyorum derse lütfen devam edin. İkinci durmak istiyorum ifadesini duyduklarındaysa bu deneyin gerçekleşmesi için çok önemli. Lütfen devam edin. Üçüncü tekrarda eğer durmak istiyorum diyorsa bu gerçekleşmesi gereken bir durum. Bunu yapmazsanız deney gerçekleşmeyecek. Lütfen devam edin. Son noktasındaysa devam etmek zorundasınız gibi ifadelerle zorlayıcı veya otoriter bir şekilde öğretmene telkinde bulunuluyor. Şimdi böyle bir durumda karşı tarafta öğrenciye sorular soruluyor. Öğrenci yanlış cevap verdiğinde her seferinde elektrik şoku 15 volt artırılarak devam ediliyor. Ve öğretmen her seferinde durmaya çalıştığında veya vazgeçmeye çalıştığında gene bilim adamı tarafından lütfen devam edin, bu gerekli ve benzeri şekillerde uyarımlarla otoriter bir şekilde bu işin devam etmesi noktasında gerekli teşvik sağlanıyor. Bunun sonucunda bir değerlendirme yapılıyor ve değerlendirmede çıkan sonuç şu. 40 kişinin 26 tanesi otoriteye boyun eğerek deneyin sonuna kadar gidiyorlar. Yani bu da 100 kişiden 65 tanesinin otoriteye boyun eğerek karşı taraftakinin ölümüne sebep olabilecek bir deneyi sonuçlandırması. Şimdi buradan çıkarmamız gereken sonuç şu. Normalde bize böyle bir şeyi yapacağımız söylenmiş olsaydı biz
genel itibariyle buna katılım sağlamazdık. Ya da yapmayacağımızı iddia ederdik. Ki aynı üniversitede, Yale Üniversitesi'nde böyle bir deney yapılsa, sonuna kadar kaç kişinin gideceği noktasında yapılan anketlerde neredeyse sonuna kadar gidecek hiç kimsenin olmadığı ortaya çıkıyor. Fakat deneyin yapılması sırasında gösterilen otorite ve zorunluluk hissi deneyin son noktasına, yani oradaki öğrencinin ölümüne kadar devam eden bu deney sürecini gerçekleştirenlerin sayısını %65'e tekabül ettiğini gösteriyor. Buradaki deneyin sonucuna göre tespit edilen şey ise şu: otoriter ortamlarda yetişmiş veya bir konuda karar alma yetisine sahip olmadığını düşünen insanlar başkalarının kararları ve otoriteleri altında onların istediklerini yapma noktasında kararsız kalıyorlar ve sonuçta otoriteye uyarak yanlış dahi olsa bunları gerçekleştiriyorlar. Ve ikinci bir çıkarım daha var. Buradaki ikinci çıkarımsa yapılan şeylerde kendilerini sorumlu tutmuyorlar. Bilim adamının sorumluluk aldığını veya bilim adamının sorumluluğuna sığınarak oradaki şeyde kendilerini suçlu hissetmiyorlar. Hatta kalp krizi geçirdiğini, kalp hastası olduğunu söyleyen, yalvaran insanlara bile hiç tereddüt etmeden bu eziyeti reva görüyor insanoğlu. Evet arkadaşlar, burada deneyin genel sonuçlarını, çıkarımlarını gördüğünüze göre sanırım çok iddialı konuşmak doğru değil. Çünkü hiçbir insan başka bir insanı öldürmek veya başka bir insana eziyet etmeyi normalde istemez. Ama bir savaş ortamında veya bir otoritenin emri altında insanların ne yapabileceklerini aslında bu deney çok güzel ortaya koyuyor. Bu nedenle insanları yargılarken veya burada o insanlar bunu yaptılar ama bir otoriteye sığındılar veya sorumluluğun otoritede olduğunu düşündüler. Ya da başka yapacakları veya yapabilecekleri herhangi bir şey olmadığını düşündüler. Belki de kendi içlerinde bunun acısını, ızdırabını, vicdanını çektiler. Bunların ne noktada gerçekleştiğini tabii ki bilme şansımız yok. Ama bir insan olarak normalde yapamayacağımız, yapmayacağımız şeyleri sorumluluk bizden çıktığında ya da bir otoritenin emri altında ezilmeye başladığımızda yaptığımızı gösteriyor bu deney. Bugün için sizlere anlatmak istediğim konu buydu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beni desteklerseniz mutlu olurum.